Hepinize merhaba Bangladeş'ten. Bangladeş'imin ilk gününe hoş geldiniz kardeşlerim. Burada bir ton kardeşim var. Sağ olsunlar size bir şey söyleyecekler. Selam aleyküm. Aleykümselam. Ekonomik sıkıntı var. Tamam ne bileyim bayağı bir zorluk var. Ama kardeşim yahu neden siz mesela 200 milyon popülasyona kadar çocuk yapıyorsunuz? Ya zaten ne bileyim gelen alt nesildeki insanları düzgün yetiştiremiyorsunuz. Düzgün eğitimli bir şekilde. Aslında neden çok fazla çocuk yapıyorlar devamında? Bunu ben birkaç Bangladeşli'ye sormuştum gelmeden önce. Çok farklı bir ülke açıkçası. Bangladeş burası işte. İlk günden gözlemlerim böyle. No abi, no. I need to give your money. You are not good person. But abi, you are Muslim. You are good, not good person, okay? Bangladeş'ten hepinize merhabalarımı diletiyorum kardeşlerim. Bangladeş'teki ilk günüme hoş geldiniz. Yanımda ise İsveçli kardeşim var. Kendisiyle havalimanında buluştum. Şans eseri baktım Hindistan havalimanında, o da buraya gidiyormuş. Allah Allah dedim, kardeşim sen buraya mı gidiyorsun? Şans eseri Bangladeş'teki ilk günüme hoş geldiniz. Şimdi inşallah eski Dakka'nın sokaklarını gezeceğiz beraber. Burada size videoya başlamak istedim. Sağ olsun abilerim de böyle fevkalade insanlar. Biz en kaotik ülkelerinden birisi Bangladeş. Kaos, her şey aktif burada. Yani dışarı çıktığınızda o kadar çok şeye dikkat etmeniz gerekiyor ki yürürken. Yani çok inanılmaz bir yer. Çok farklı bir ülke. Şu anda eski Dakka'dayım. Yani burası açıkçası en kirli yerlerinden birisi Bangladeş'in. Çok fevkalade bir yer. Bakın ileride ne var? Sokaklarımız, martılarımız, oradan gitmeyelim. Otobüslerimiz ise fevkalade kazalı. Sokağın ortasında ateş yakıyorlar, çöpleri yakıyorlar. Maalesef burada bir söz var. Eğer trafikte ezilmezseniz Bangladeş'te, yani başka bir şekilde ölme şansınız yok. O derece trafikte ölme ihtimaliniz, yani ezilerek, yüksek. Çünkü öyle bir trafik var ki memlekette, küçücük şehirde 40 milyona yakın insan yaşıyor. Düşünün, 40 milyon. Bangladeş'in başkenti Dakka'da 40 milyon nüfus yaşıyor. Düşünün. Ülkenin nüfusu ise neredeyse 200 milyona yakın. Son zamanlarda eklenmeyen sayılarla beraber. Yani neredeyse İstanbul'un 1/3 kadar küçük bir yerde, neredeyse İstanbul'un 3 katı kadar bir nüfus yaşıyor. İnsanlar çok sıcakkanlı ama gerçekten öyle bir sıcakkanlılık var ki, hele Türk olduğunuzu falan söylediğinizde sizi çok seviyorlar. Açıkçası kirliliğin ve kaosun pek önemi kalmıyor o zamandan sonra. Çünkü düşünsene, bir adam senin ülkene bu kadar saygı gösteriyor ki, vay be diyorsun, bu sevgi nereden geliyor? Abimin kafayı görüyor musunuz bak? O saça kına yakmış. Turuncu. Kafalarına hep kına yakıyorlar. Sakallarına, kafalarına, saçlarına. This is taxi, right? New market. Okay abi. New market. Ha. Dil çalışmıyor dostlarım, İngilizce falan. Burada insanlar çok nadir İngilizce biliyorlar. Bu arada ülkenin ikinci ana dili İngilizce ama adamlar bilmiyor maalesef. Lokal yerleri de hele sıfır. Selamünaleyküm abi. Karşı tarafta binayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın kabloları, aman Allah'ım, inanılmaz bir kablo yoğunluğu var. Burada tekstil çok ucuz. O giydiğimiz en önemli, en pahalı kıyafetleri Bangladeş'te üretiyorlar. Şu anda durdurup videoyu, üstünüzdeki kıyafete bakarsanız etiketinde Made in Bangladesh yazdığını görebilirsiniz birçok kıyafette. Çünkü hepsi burada üretiliyor. Vietnam, Bangladeş. Where are you from? Turuşko. Turishko. Yes. I like it. Turuşko. Böyle de bir Turuşko demem Türk. Bunlar Türkiye'yi veya Türk demeyi bilmiyorlar. Turuşko diyorum burada. Aynı. O yüzden onlar bunu anlıyorlar. Okay brother, nice to meet you. Nice to meet you too, brother. Bahsettiğim tekstil ürünlerini hep Bangladeş'te üretiyorlar. Şimdi belki baktıysanız tişörtünüze Made in Bangladesh yazdığını görebilirsiniz. Selamünaleyküm abi. Mazhab. Maşallah abi. Vay vay vay. Turuşko. Burada hep yemek satıyorlar böyle abilerim, maşallah. Abi bu yerel ekmekleri paratha işte. Burada sabah yumurta ve paratha tüketiyorlar. Maşallah. Abimin sakalları çok fevkalade. Abi, how are you? I'm fine. Abi Allah hafız. Hey brother, how are you? I'm fine, and you? Abi insanların sıcakkanlılığını görebiliyor musunuz? Çok fevkalade.
yerdeki sulara falan biraz dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Bangladeş turistler için biraz tehlikeli. Neden diye sorarsanız burada farklı bakteriler var. Mesela bizim vücudumuz bu bakterilere alışık değil, tamam mı? Çünkü biz Türkiye'de örnek veriyorum belirli hastalıkları alıyoruz. Yani küçüklüğümüzden büyüklüğümüze kadar belirli bakterileri vücudumuza alıyoruz. Burada alacağımız herhangi bir bakteri vücudumuza bizim vücudumuz için ölümcül bir hastalık demek. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Gözlemlediğim kadarıyla Bangladeşliler gerçekten de temiz olmayı sevmiyorlar abi. Yani herkes de temiz bir kültüre sahip olacak. Yani çok hijyenli bir kültüre sahip olacak diye de bir şey yok. Bunu Bangladeş'e geldiğinde gözlemliyorsunuz. Yani adamlar çöpü möpü atıyorlar sokağa. Hiç de umurlarında değil yani. Mesela bak bizim Türkiye'de olsa adam bisikletini buraya çekmez değil mi? Ama bak adam çekmiş tezgahını buraya kurmuş. Selamun aleyküm abi. Adamların umurunda değil. Atıyorlar. Attıkları gibi buna da kabul ediyorlar yani. Hiç sıkıntı yok. Böyle evsizler çok fazla kıymetli dostlarım. Maalesef. Aynı zamanda ekonomik sıkıntı çok fazla burada. Ekonomik sıkıntı. İnsanlar çok mutlu böyle bir yaşantıya rağmen ama açıkçası size şöyle bir şey söyleyeyim. Çok fazla evsiz ve aynı zamanda aç insan var. Bakın abi çocuk parkı görüyor musunuz? Çok harika değil mi ya? Bir tane kaydırak var, bir tane merdiven koymuşlar. Hello brother. Hello, brother. Bakın sadece bir tane demirden şey koymuşlar. Vay. Çocuk parkı. Bugün şansım çok iyi. Niye diye sorarsanız bugün tatil her yer ve çok fazla insan yok dışarıda. Bu gördüğünüz halde bile bu tatil hali. Selamünaleyküm. Tatil hali. Neticede birkaç gün sonra ne olur bilmem bu sokaklarda. Aman Allah'ım. Elektrik kabloları çok ilginç ya. Her taraftan sarkıyor falan böyle. Baksanıza. Elektrik kabloları mı bunlar? Yoksa başka bir şey kablolar mı bilmiyorum da maşallah iyi karışmış her yer. Kamera var bak. Bayağı güvenli. Kardeşim bizi nehire götürüyor inşallah. Götürebilirse. İleride bir nehir var. Maşallah. Damacanayla su taşıyor kardeşim. Allah Allah hiç tane kadın yok lan. Niye böyle oldu? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Allah Allah. Tümü kemanası. ভালো আছি আমি আপনি কেমন আছেন Nasıl yapacağız abi? Sen geçeceksin, biz geçeceksin. Allah Allah. Allah Allah bir sıkıntı var ama. Burada hep hurma satıyorlar galiba. Aynen öyle. Hep hurma satıyorlar. Vallahi var ya Allah'ım yarabbim. Sadece hurma satıyorlar abi bu caddede. Bir anda biz nehire gitmeye çalışıyorduk buraya geldik. Selamünaleyküm. Bu kadar kalabalık olmasının sebebi büyük ihtimalle Ramazan geliyor ya. Ramazan'ın gelmesine çok sayılı gün kaldı. O yüzden burası böyle kalabalık ve hurma satıyorlar. Hep bisikletlerle, insan gücüyle çekip taşıyorlar. Bu neymiş böyle ya? Bir şeyler uçuyor gözüme geldi. İşte 200 milyona yakın nüfus olunca ülkede görüyorsunuz tonlarca hurma gelmiş, tonlarca. Hep bu kamyonlarla hurma getirmişler. Evet, çok inanılmaz bir şey Bangladeş. Evet, bakın tonlarca hurma getirmişler. Bayi, kota taka. English. Kota taka dis. Bu ne kadar diyorum abi? Şu mesela kocaman bir hurma var burada. One to... Farina, İngiliz farina. Bilmiyor abim İngilizce bilmiyor. Okey abi Allah hafız. Ama fiyatı açıkçası çok ucuzdur. Onu ama öğreneceğim yine. Eğer öğrenirsem bu videoyu yüklemeden önce o alta yazarım. Maşallah abilerim. Böyle bir nehire geldik. Bir koku var. Nasıl böyle kokuyor ben anlamıyorum. Selamünaleyküm. Şu adamla bir konuşayım bakalım ne kadar diyecek. Tumukena nasıl? Valla ha abi tur. Kota taka. Kota taka. Wait. Kota. Abi wait. Kota taka. Kota. 40 Tört. কত টাকা Ha?
Ne? No 400. Hey, wait, back. drop me there. Go back. Go back. Hey, boy, No. Nay. Go back. listen. Upar. Wait. Kota. Hey, boy, stop. Lan abi dursana. Good brother. 200 Vana. Abi adamın tekneye bindim. Ya tekneye bindik hemen devam etti. Hadi lan kardeşim, bu kardeşim de sağ olsun bize yardımcı oluyor. Abi bu suya düşecek gibiyiz ya. Ben bu suya düşmek de istemiyorum. Çok yakın gidiyoruz ya. Bu suya düşerseniz mümkünatı yok yani yaşamanızın. Bir de böyle Bangladeşlilerde birçok kez göreceksiniz. Boğaz temizleme şeyleri var böyle. Kusura bakmayın. Biliyorum nasıl şartlarda bu videoyu izliyorsunuz. Kiminiz yemek yiyor, kiminiz ne bileyim bir şeyler içiyor falan. Ama kusura bakmayın abi, adamlar yapıyor. Yani bunların kültürü. Adam öyle bir boğaz temizliyor ki ben de bu durumdan muzdaribim yani. Önüne gidiyorsun sokakta, adam tükürüyor. Ya kardeşim diyorsun işte, diyemiyorum bir şey. Ay. Bangladesh. Karşı tarafta böyle bir çöp işiyle uğraşıyorlar. Aman Allah'ım ya, böyle karşı tarafta böyle inanılmaz bir çöp var. O taraf çok ilginçti. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Ya bu bildiğin şu an var ya, lağım kokuyor burada yani. Bizim İç Anadolu'da bazen bizim Niğde'de şey derlerdi. Dere derlerdi yani. Şimdi söylemek istemiyorum. Orada tekne turu yapıyoruz şu anda ya ve burası inanılmaz kokuyor. Tekneler hep eski, böyle bu gördüğünüz tekneler. Bizim bindiğimiz tekne de çok açıkçası yeni değil, böyle çok tuhaf bir tekne, baksanıza. Aynı her an denize, yani nehire düşecek gibiyim. Nehrin ismini falan bilmiyorum. Bugün sadece geldim ve dışarıya bakayım, insanları gözlemleyeyim dedim. Bunu da öylesine kaydettim size. Bakın. Çok farklı bir ülke. Açıkçası size bir şey söyleyeyim. Benim pek anlam veremediğim bir şey de şöyle. Ya ekonomik sıkıntı var. Tamam. Ne bileyim bayağı bir zorluk var. Ama kardeşim yahu neden siz mesela 200 milyon popülasyona kadar çocuk yapıyorsunuz? Ya zaten ne bileyim gelen alt nesildeki insanları düzgün yetiştiremiyorsunuz. Düzgün eğitimli bir şekilde. Aslında neden çok fazla çocuk yapıyorlar devamında? Bunu ben birkaç Bangladeşli'ye sormuştum gelmeden önce. Onlara sorduğumda popülasyon güç demek. Aslında yeni nesilde popülasyon güç falan değil. Biz artık kılıçla kalkanla savaşmıyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Bunlar benim değerli fikirlerim. Siz de yazarsanız sevinirim. Yani nüfus, popülasyon güç mü demek yoksa değil mi? Bence değil kardeşim. Çünkü şu anda bombalar var. Ne bileyim birçok şey var. Ve bu denli de popülasyona gerek yok. Çünkü zaten alttan gelen nesili sen stabil bir şekilde, eğitimli bir şekilde yetiştiremiyorsun. Bilmiyorum ya. Değerli fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Ben bu yolculuğa başladığımda nasıldı, şu an nasıl? Ben de sizinle beraber gözlemledikçe bilgileniyorum, kültürleniyorum. Bangladeş'e geldim diye her şeyi bilmek zorunda değilim Bangladeş hakkında. Veya ne bileyim bir insan her şeyi bilmek zorunda değil. Yani bilmeyebilir. Bangladeş burası işte. İlk günden gözlemlerim böyle. Oo, inanılmaz bir koku vardı. Hello everyone. Bakın teknelere buradan biniyorlar. Galiba 300-400 mü ödedik, öyle bir şey. Ama başta da zaten hemen bizi sürdü. Adama diyorsun bindik tekneye, binmemizde indi bir oldu. Türkiye abi. Türkiye. Yes. Türkiye Sehu. Türkiye. Türkiye. Alamin. Sen niye para istiyorsun? Bogara hazen teka den. Oye geli tu. Abim benden para istiyor. Niye para istiyor ben bilmiyorum. Böyle abilerim çay içiyorlar burada. Sütlü çay içiyorlar genel olarak bu bölgelerde. Süt, bir de çay, şeker. Allah Allah, o koyduğu neymiş böyle ya? Selamun aleyküm. Tumu keman asu abi. Abim pek sıcakkanlı değil. Normalde her şeyi içerdim, yerdim. Buraya gelince bir tuhaf oldum. Niye böyle oldu? Canım yemek istemiyor hiçbir şey.
Kardeşim beyaz ya. Burada ve Hindistan bölgesinde böyle beyazları gördüğünde insanlar şahs getirdiğine inanıyorlar. O yüzden bakın kardeşim orada. Gerçi herkesi çok seviyorlar. Selamün aleyküm. Tumu kemenasu. Ballo. Balo yasi. Ha. Kota taka. Canım. Diskont. Benim şeyler bitti. Benglalce dil. Böyle bir kıraathane sistemi yapmışlar. Abilerim burada çay içiyorlar. Bayağı da kıymetli dostumuz oldu. Böyle. İsveçli kardeşim dedi ki olmaz dedi. Biz de dedi sen çay içmezsen ben içersem olmaz dedi. Ben de kendime çay alıyorum burada. Bardakları burada yıkadıkları için ben de bunu gördüğümde gönül ister ki içeyim ama bunu gördüğümde ben normalde pis şeyleri yiyorum, içiyorum. Hiç sıkıntı olmuyor ama abi midem istemiyor yani. O suyu gördüm ya. Bangladeş'e geldim şimdi. Bakalım bugün bak bir öğün yedim. Muhtemelen normal hayatımda ben 2 öğün yiyorum. Bir öğüne düşer burada da galiba. Abi yek çay. Abilerim var. Bakın abi çay böyle yapıyor. Bu gördüğünüz çay, bu süt. Ben sütlü çay istedim ama. Allah Allah bu sütlü çay gibi değil ya. İçine salep gibi bir şey koydu. Okey abi. 10 taka ödedim. Kaç para yapıyor bilmiyorum. 20 para ödedik bir çay için. 2 çay için. Vallahi bilmiyorum kaç para yapıyor. Cheers brother. Cheers, brother. You smart to take the plastic cup. Çayımızı içtik çok güzeldi. İsveçli arkadaşım öyle bir bardakta çay içtik abi var ya. Mekanımız böyle nehrin dibinde. Adamlar takıldılar. Abi bu ateş yakıyorlar falan. Niye böyle yapıyorlar ben anlamadım. Farklı bir atmosfer var. Büyük gemiler de var ha. Orada gemi tamiri falan da yapıyorlar. İnşallah ilerleyen bölümlerimizde bunların hepsini sizlere göstermeye çalışacağım. Bangladeş gerçekten farklı bir ülke. Çok kaotik bir ülke. Bangladeş hakkında birçok şey söylenilebilir ama gördüklerinizin çoğu yeterli olacağını düşünüyorum. Hep beraber biz de göreceğiz işte. Sağ olsun abilerim de bakıyorlar. Ben de bakıyorum. Adamlar da bir de böyle bir şey var. Duruyorlar, sana fokuslanıyorlar. Abi neye bakıyorsun onu da bilmiyorum. Size bir şey söyleyeyim abi. Kimse karışmıyor. Kimse bir şey demiyor ya. Sadece geliyor bakıyorlar yani. Başka hiçbir şey dedikleri yok. Abilerim oyun oynuyor bakın. Parasıyla oyun oynuyor herhalde. Zarmar atıyorlar. Bağımlılık her yerde var. Dünyanın her yerinde insanlar bir şeye bağlanıyorlar. Yani bir şey oynuyorlar ne bileyim. Bu sigara oluyor. Bir şey içiyorlar, bir şeye bağlanıyorlar. Bağımlılık neticesinde. Kimi ülke kahveye ne bileyim. Kimi ülke her şeye insan bağımlı oluyor. İnsanın doğasında var demek ki bağımlı olmak. Vay be. Aşağı bir bakın. Oradan su geliyor. Evlerden gelen lağım suyu büyük ihtimalle. O buradan nehire doğru akıyor. Nehirde böyle bir buraya doğru geliyor işte. Kavga çıktı. Kavga çıktı niyeyse. They're fighting. Hey brother, why you do it? No, don't do it. Your name? But why you fight? Who did he punch? Yes brother, but why you do it fight? Çocuğun elleri titriyor. Yes brother. Kardeşim kavga etti niyeyse. Orada bir kavga çıktı bilmiyorum ki. Dedim ya öyle bir kaos var yani hiçbir şey anlam veremiyorum. Bakın kavga burada çıktıydı. Bu arkadaş etti. Who speak English? Anyone speak English? No. İngilizce sıfır. Sıfır da değil. Bayağı yok yani. Hey. Abi takip etmeyin bizi ya. Valla karnım ağrıdı ya niyeyse biraz kokudan dolayı olabilir. Bilmiyorum neden oldu. Abi bir şeyler satıyorlar orada bak adamlar mesela o nehrin dibinde. Helal olsun ya. Don't follow okay. Çalo. Pantolonunda anahtar var. Bir dakika şu kamerayı kapatayım. Hızlıca bir kaçayım buradan inşallah tekrar açarım. Biraz şimdi etraftan ayrıldık. Kalabalık bizi takip etmeyi bıraktı. Böyle bir pazar burası. Burada bir şeyler satıyorlar abilerin meyve falan. Buradan başlıyor. O karşıdan geldik. Biz böyle devam ediyor. Havanın bak görüyor musunuz burayı? Sis mi pis hava mı? Öyle bir şey vallahi pislik yani.
bize göre bunlar aslında pis geliyor ya. Mesela bu adamların başta bahsettiğim gibi vücutları alışmış abi. Mesela örnek veriyorum, bir tane bakteri varsa bu adamlar burada doğduğu için bunların hepsine alışmışlar yani. Bize inanılmaz pis geliyor. Mesela biz yesek zehirlenebiliriz. Birçok sıkıntı yaşayabiliriz. Ama bu adamlara bir şey olmaz. Niye? Çünkü bu adamlar burada bunun içinden belli başlıyor. Hey 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 hey. Adam geri geliyor, araya sıkışacaktım ya. Yani adamların vücudunda doğduğundan belli bu bakterileri alıyorlar. Mesela bizim orada böyle pislik olsa biz bu doğduğumuzdan belli bu bakterileri alarak büyüsek mesela ben de yerim, hiç sıkıntı olmaz. Petrol gibi bir şey satıyorlar burada neyse. Dizel mizel olabilir. Selamünaleyküm. Dizel satıyorlar aynen. Niye dizelleri böyle tankerlerde satıyorlar bilmiyorum. Muhtemelen tekneler için olabilir. Tekneler alıyordur. Oradaydık tekneyle, buradan buraya geldik. Tekrar buraya bir çıktık. Elemanlar peşimizi bırakmıyorlar. Şurada bir su da akıyor. Bak nereden geliyor, ben bu suyu merak ediyorum. Böyle bir koku var. Buraya doğru akıyor. Çok tehlikeli bir su, size bir şey söyleyeyim mi? Yani bu suya vücudunuz değsin, herhangi bir şey olsun, kesinlikle var ya hastalık kaparsınız. Suyu sadece temas edin ha. O derece bak. Ölme ihtimaliniz de var ha. O derece bak, büyük konuşuyorum. Böyle de abilerim var. Şimdi bir sıkıntı var. Adamlar geliyor. Abi konuşun. Ha, konuşmuyorsunuz mu? Kardeş neye bakıyorsun? Ha, kardeş neye bakıyorsun? Kardeş neye bakın? Doğru diyorsun abi. Ben de bilmiyorum ki neye bakıyorlar. Ben de böyle Bakmasınlar. bakmaksınlar. Bakmasınlar. Bakmasın. Türkiye'ye selam. Türkiye'ye selam. Adam nasıl Türkçe konuşuyor ama. Türklere selam. Türkiye'ye selam. Maşallah abi. Maşallah abi. Adam nasıl Türkçe konuşuyor ama. Burası Turunçlama. Abone olun. Abi beğenmeyi unutmayın. Yani beğeni unutmayın. Abi adamın Türkçe'ye bir bak, çok iyi değil mi ya? Türkçesi çok iyi adamın. Nasıl ama iyi de şey yapıyor ha. Brad Pitt. Brad Pitt kimmiş bu kardeşimin yanında he? Çağır gelsin burada fotoğraf çekinsinler. Bak Brad Pitt'ten daha güzel çıkmazsa ben bir şey bilmiyorum. Böyle bir atmosferimiz var. Bangladeş'e hepiniz hoş geldiniz. Bangladeş çok farklı ve kaotik bir ülke. Bunu size canı gönülden söylüyorum. Kalabalıktan ayrıldık. Size bir şey göstermeyecektim ama göstereyim dedim. Bu gördüğünüz akan su var ya, hani daha yeni göstermiştim. Oradan akan suyu kardeşim burada temizliyor galiba, tıkanmış. Elindeki çubukla beraber suyun içine girmiş. Bacaklarında hiçbir şey yok, herhangi bir koruma. Beraber burada çalışıyorlar, pislikleri temizliyorlar. Abi çok inanılmaz bir ülke ya. Burası gerçekten var ya. Abi adam helal olsun ya. Hiçbir şey kullanmıyor yani. Girmiş suyun içine. Baksana adam nasıl çalışıyor. Selamun aleyküm abi. Kaç para alıyor ki? সমুদ্র ক্লিয়ার হয়েছে আধা পাখিরা চিড়িয়াখানা ওই যে সকালবেলা যে Bu adam muhtemelen evi için çalışıyor ya. Para almıyor galiba abi. Adam da fazla çekmeyip meşgul olmasınlar. Çünkü her yeri zaten açmışlar böyle, baksanıza. Ama var ya bakın, fare yok hiç. Fare nasıl yok? Allah Allah, ben hiç anlamış değilim ya. Acaba köpekler mi yiyor ki fareleri? Karşıda bir tane cami var. Camide namaz kılıyorlar. Aslında içeri girecektim de şu anda namaz kılıyorlar ya. İnsanları rahatsız etmeyelim diye içeri girmedim. Ama bir sonraki bölümlerde falan camileri ziyaret edeceğim. Bangladeş gerçekten çok bambaşka bir ülke. Sadece bunlara yer vermeyeceğim. Yani çöp olabilir kardeşim. Olmuş. Adamlar atıyor mesela. Atarsa atsınlar. Adamlar mesela sıcakkanlı da. Biz yaşamıyoruz burada neticede. Kokonat alıyoruz burada. Yaklaşık bunun fiyatı 100 taka. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane? Yes abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, 6, okay? Kardeşlerime de kokonat alayım. Şimdi acilen ben ödeyip kaçmam lazım burada. Your country? Türkiye. Yeah abi. Muslim. Elhamdülillah. No, this is your brother. Abi this take. Parayı bir çıkartabilirsin. 7, okay? Take. Okay. Alright. Abi olanı verdik biraz. Bu kokonatın fiyatı 100 takaymış. 100 taka yaklaşık 122 taka 40 TL yapıyor. 7 tanesi 700 taka. Yaklaşık 4-5 dolara falan denk geliyor işte. But available 7 coconut, right? No, 7 coconut is okay. I know. Kardeşim burada 3 tane falan kokonat vardı. Hey, you just give it kids, okay abi? No, give. Bir karışıklık oldu da anlamadım vallahi ne oldu.
İnanılmaz bir acemilik yaptım, sormayın. Orada kardeşlerime kokonat aldım. Ondan sonra ekstra biraz daha aldım. Abi eleman bak 5 tane kokonat kesti. Ya kardeşim ben sana neredeyse 9 kokonatlık para ödedim. Ya diyor ki sen diyor ben diyorum sana o kadar kesmedin, sen diyor ekstradan para ödeyeceksin. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bu gibi bölgelerde inanılmaz her şeye dikkat etmek gerekiyor. Yaptığınıza, ettiğinize her şeye dikkat edin. Adamlar demiri nasıl büküyorlar baksana. Yeah, you are speaking English, right? Hey brother, you know, how are you? We have too much problem. You know, I want to buy for kids, for coconut, for kids. You know, I pay 700. He give just maybe 6 total, but he want more money. আপনার কয়টা You know, also, yeah. আমার কইছে 7টা ডাব দিবা 7টা ডাব পোলা পাঠে দিবা আর এরা দুটা খাইছে হ্যাঁ তা আমি কইছি How much I give him? সব দিয়ে দিছি You know, I pay 700 first time. Also, he give total maybe 7 piece, but not more much. না 10টা আমার এখানে আছে তো ডাব আছে 10টা At first he will give 7 coconut, then he will also give 3 coconut. Then total 10 coconut. Is that right? Hey brother, you don't give 10 coconut, okay? বাদ এই কামে এই ব্যাগ যাবে তিনি বলতেছে তো আপনি এনাদেরকে 10টা ডাব দেননি। Also, he pay already. He is mine. মনে না He didn't have 10 coconuts to sell. আমি মিশে তো বলবো না আমার 10টা ডাবই আছে ঠিক আছে আমি কিছু আর দুটা ডাব আছে এটা লয়ে লন আচ্ছা ঠিক আছে দিয়ে দাও Okay, how much he want? How much? কত টাকা? মানে 1000 টাকা কইছে How much he want? 400 টাকা ফেরত দিছি 1000. Hey, I already paid 800. You know, brother. ব্যাগ করে 420 400 back. You want 1,000 now, extra. আপনি আরো এক্সট্রা 1000 টাকা চাচ্ছেন কেন? না কি 1000 টাকা How much he want? মানে 1000 টাকা Why কইছে না 400? 400 টাকা ফেরত দিছি 1000 টাকা কইছে না এটাই কইছে 1000 800 Brother, listen. First time I give 700. He give 10 coconut. Okay. Also, he give 100. We need to give 200 more now. Tell me him. So paid 400 টাকা. How much we give? আছে তো অন্য 200 টাকা আছে অন্য আছে তো 200 টাকা নোট দিন Don't listen. Total how many quantity? Just 80, but he say I give 10. No problem. I already pay. Okay, ask him. We first time how much total? How much we give money? কয় টাকা রিটার্ন করছেন? 400 টাকা 400 টাকা। দিছে কত? 1000 You give me 1000, right? 1000. Okay. But 10,000 he returned 400. First I give you 700. You How much he want? He want 400? Look, back. Abi paralık bir sıkıntı yok da. Ya gözümün gördüğü şeyi bana adam Allah'ım yarabbim bak hiç sıkıntı yok bak tamam mı? I pay him 500 Ben taka. 50 bin de öderim de. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Ya kardeşim ben salak mıyım? Gördüm senin verdiğinizse ben sana ne bileyim kaç para ödedim. Sen onu bile vermedin çocuklara yani gözümün önünde. Bir de bana burada konuşuyor beni dellendiriyor ya. মানে 1000 টাকা পাইছেন কত বলতে হচ্ছে আবার 500. How much we need to give? ওকে ওকে No abi no. I need to give your money. You are not good person. I check video. You just get six coconut for kids. Total you give 8 coconut. We already your money pay. But you now say I give 10 piece. How But many, this is how not many good. money pay? 800. 800. But he didn't give kids coconut. This is not good. বাচ্চাদের আপনি দেন নাই? No abi you just give 6. Maybe 7 maximum. I have eyes you know yeah. দিতে কইছে পরে আবার দুটো দিতে কইছে মিন পরে হয়তো 10 Total 9. Okay, what happened now? We need to pay money. How many money? Pay? I don't know. He won't. Why he's coming? এইটাই তো এর ভেজাল না ভাঙলে কি করে? Okay, how much he want? Doesn't need any money Hey to give abi. him. But abi you are Muslim. You are good, not good person. Okay. Check করছেন? You are not good person. Because I already check. Check in you. Yeah, I check. এই চেক করছেন কি লাগা আপনি? Okay, Baba. All the best. All the best. All the best. মানে মনি লইছে। ঠিক আছে। Yeah. This wrong, this
is wrong. He is wrong, brother. He is wrong. Because you know, I know. এই হ্যালো আপনার বলেছে আপনি সরি বলেন সরি করেন No, Abel, no. আরে না টাকা তো কম দিছে এটা লই তো লাগছে না Yes, no. আরে না ডাবের দোকান ডোন্ট হ্যাভ Yeah, I know. আরে চিনি তো আপনারে আপনি মামুন মিয়ার ভাই না ডাব পেছে টাকা দিছে ডাব কত Okay, Abel. ডাব 100 টাকা 10 টাকা আছে আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে Okay, Abel. Allah Hafiz, Allah Hafiz. সরি গাইস ওকে Abel. পোলাবান দিছে পোলাবান Allah'ım ya Rabbim. Ya var ya cin olmadan Allah'ım ya Rabbim ya. Bana var ya psikolojimi bozuyorlar. Olanı görüyor musunuz? Bak orada kamera da var. Ben başta var ya kardeşim kaç para verdiğimi biliyorum. Bak ben neye ne verdiğimi iyi bilen bir insanım. Kime ne kadar verdiğini de iyi bilirim. Ben böyle var ya ben kandırmaya çalıştıklarında hayatta hiç sevmediğim şey. En sıkıntı yaşayacağım şey. Ya o biraz denedi. Hep gelen turistler mesela biraz şey olduğu için özür dilerim falan tamam vereyim falan. Ama kardeşim ekstra her şey ödenir. Haksızlığım varsa sıkıntı yok ama sen benim haksız olduğumu söylersen bir de öyle konuşursan ne bileyim abi ya. Abilerim burada da çalışıyorlar. Atmosfere bir baktı. Bir de çantayı kontrol edeceğim falan kalabalıkta birileri bir şey alır mı alır. Dayıya bak ya. Orada ben kamerayı kapattıktan sonra maksimum verdiği 3 tane kameranın gözünün önünde verse kaç tane verdi? Abi maksimum 7 tane verdi. Ben zaten 700 para verdim adama. Mesele kesinlikle para değil. Bakın bilmenizi isterim. Bilmiyorum o kaç para yapıyor bile. Bir şeyler geldi de kafama. Bilmiyorum o verdiğim para kaç para bile yapıyor. Çünkü bugün ilk günüm. Ama bilmenizi isterim. Zaten ben çocukları almak için verdiğim paraya bile çocukların hepsini vermedi yani. Çocuklar 6 tane 7 tane çocuk vardı. Elemanın maksimum verdiği 6 tane kokonat. Ben 7 mi 8 mi bilmiyorum. Kalabalık o kadar çok şey ki ama ben parasını ödedim. Fazla bir şeyler verdim ben ona. Kamerayı kapattıktan sonra ve arkadaşım da ödedi. Ona rağmen sen diyor vermedin diyor. Sen çocuklara verdiğin paranın kokonatını bile çocuklara kokonat vermedin. Kızdırıyor abi. O para zaten çok düşük bir miktar para tamam mı? Ama adam bana diyor ki sen yalan söylüyorsun diyor. Ben eğer ona ekstra para ödesem ben kendim nasıl kendime diyeyim sen yalan söylüyorsun diye. İnsan kendi gözüyle gördüğü şey oğlum ben yalan söylüyorum diyebilir mi? Diyemez. İşte öyle bir sorundur. Şimdi de inşallah bunların hepsini detaylı bir şekilde umarım göreceğiz diğer videolarda. Hala videoyu beğenmediyseniz buraya kadar abone olmadıysanız unutmayın dostlarım. Bunların videoya desteği diğer insanlar da izler. Ne bileyim iyi olur. Böyle yani.